Merhaba arkadaşlar, Gül Sultan Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte muhteşem bir patlıcan kebabı yapacağız. Yanında da şöyle tane tane bir bulgur pilavı yapacağız. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Malzeme listesinde açıklama kısmına ekledim. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle patlıcan kebabımızın köftelerini hazırlıyoruz. Tabii ki yapacağınız kişi sayısına göre malzemeleri azaltıp çoğaltabilirsiniz. Yarım kilo köftelik kıymanın içerisine 100 gram kuyruk yağı ekledim. Bunu tabii ki eklemeye de bilirsiniz. 1 adet ince kıyılmış kuru soğan, 2 adet de ince kıyılmış kapya biberimi ekliyorum. Baharat ilavesini de yapalım. Baharat olarak tuz, karabiber, pul biber ve toz kırmızı biber kullandım. Köftemizi iyice kıvam alana kadar yoğuralım. Normalde patlıcan kebabını sadece kıyma ve tuzla yapıyorlar. Hani bunu güzelce yoğurarak köfte haline getiriyorlar. Ama ben bu şekilde gerçekten daha lezzetli olduğuna inanıyorum. Köftelerinizi bu şekilde de hazırlayıp normal tavada da kızartabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi köftem hazır. Şimdi sıra geldi patlıcanlarımı hazırlamaya. Patlıcanlarımın sap kısımlarını ve uç kısmını kestikten sonra 2 parmak kalınlığında olacak şekilde doğruyorum. Patlıcanlarımız biraz çekirdekli çıktı ama artık yapacak bir şey yok. Sizler seçerken daha dikkatli olursanız çekirdeksiz patlıcandan daha iyi olacaktır. Patlıcanlarım da hazır olduğuna göre şimdi artık birleştirme aşamasına geçebiliriz. Gelişigüzel şöyle bir miktar kıymadan alıyorum. Hemen patlıcanın üzerine koyup diğer patlıcanla birleştiriyorum. Böylelikle bir köfte, bir patlıcan olarak devam ediyoruz. Sizler de tabii ki yaptığınız zaman tepsi boyutunu ona göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz like atmayı unutmayın lütfen. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak bildirimleri açtığınız takdirde paylaştığım bütün videolardan haberdar olacaksınız. Bunların hepsini ücretsiz bir şekilde yapacaksınız tabii ki. Destekleriniz benim için çok önemli arkadaşlar. Videom hakkında sormak istediğiniz herhangi bir sorunuz ya da öneriniz de varsa bana yorumlarda yazabilirsiniz. Müsaitlik durumuna göre bütün yorumlarınızı cevaplamaya çalışıyorum. Beni hangi şehirden takip ediyorsanız ya da destek oluyorsanız onları da yorum kısmında yazabilirsiniz. Böylelikle sizlerle daha yakından tanışmış oluruz. Patlıcanlarım ve köftem bu kadar oldu arkadaşlar. Boşluk kalan kısmına da kuru soğanı dilimledim. Onları koyuyorum. Aralara da domates ve biber koyabilirsiniz. Tabii ki bunların hepsi sizin tercihinize kalmış. Tamamen patlıcan ve köfte olacak şekilde de yapabilirsiniz. Tepsimizi fırına vermeden önce şöyle üzerlerine biraz tuz çiseliyorum. Patlıcanların üzerine gelecek şekilde de zeytinyağını döküyorum. Yarım çay bardağına yakında suyu döktükten sonra yemeğimiz fırına girmek için hazır arkadaşlar. Islatmış olduğum yağlı kağıdı tepsimin üzerini tamamen kapatacak şekilde örtüyorum. Önceden 200 dereceye ayarladığım fırında pişmeye bırakıyorum. Hemen diğer tarafta ben de pilavım için hazırlıklara başladım. Pilav tavamın içerisine yarım çay bardağı kadar zeytinyağını koydum. 1 adet yemeklik doğramış olduğum kuru soğanı kavurdum. Hemen arkasından 1 adet kapya biberimi de yemeklik doğramıştım. Onu da ilave ettim. Sebzelerim pişene kadar bu şekilde kavuruyorum.
Soğanlarım ve biberler iyice yumuşadıktan sonra bir adet yemeklik doğramış olduğum domatesimi ilave ettim. Bir süre piştikten sonra 1 yemek kaşığı domates salçası ve 1 tatlı kaşığı da biber salçasını ekledim. Salçamın kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Artık baharatlarımızı ilave edebiliriz. Toz biber, karabiber, kimyon ve pul biber kullandım. Baharatlarla birlikte iyice malzemelerimi karıştırdıktan sonra şöyle salçanın açılması için yarım çay bardağı su ilavesi yapıyorum. Bulgurlarımı ilave etmeden önce de şöyle gördüğünüz gibi 1 yemek kaşığı tereyağı koydum. Tereyağım eridikten sonra bulgurumu ilave ediyorum. İri pilavlık bulgur kullanıyorum. Bulgurla beraber bütün malzemelerimizi iyice karıştırıyoruz. Bulguru ölçtüğümüz kase ile de 1,5 kase sıcak su koyuyorum. Son olarak da tuz ilavesini yapıyorum. Şöyle çok hafif karıştırdıktan sonra kapağını kapatarak pilavımın suyunu çekmesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar pilavım pişene kadar kapağını hiç açmadım. Tane tane o kadar lezzetli bir pilav oldu ki yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu arada yemeğim de pişmeye başladı. Şöyle göstereyim sizler için. Yemeğimin üzerini açmadan önce patlıcanlarımı bir çatalla test ediyorum. Bakın rahatlıkla çatalım batıyor. Patlıcanlarım pişmiş demektir. Bu aşamadan sonra üzerindeki yağlı kağıdı alıyorum. Bir 10 dakikada bu şekilde pişiriyorum. Evet, tepsimi fırından çıkardım arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli görünüyor. Bir yandan da pilavım da hazır. Şöyle yemeklerimin ilk sıcağı çıktıktan sonra servis edeceğim. Sizler de evlerinizde denediğiniz zaman gerçekten bana hak vereceksiniz. İkisi de birbirinden lezzetli. Deneyen arkadaşlarımdan güzel yorumlarını bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.